Trump hanedanlığı Amerikan rüyasının yeni bir tanımını yazıyor. İddialı bir ifade mi oldu? No. Aslında pek sayılmaz. Çünkü geniş etki alanları ve siyasi nüfuzlarıyla bir aileden çok daha fazlası var elimizde. Moda dünyasında iz bırakan bir First Lady. Orta Doğu Barış Planı'nın mimarı, emlakçı bir damat, ticaretten siyasete babasının yanında yükselen bir iş kadını. Dahası başkan olması için elini taşın altına koyan sadık ve etkili bir ekip. Zenginlik ve güçle örülmüş sıra dışı bir tablo değil mi? Ve elbette siyaseti kendine has yöntemleriyle yeniden şekillendiren bir başkan, Donald Trump. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump'ı küresel bir güç haline getiren sizce ne oldu? Sosyal medyayı doğrudan iletişim aracı olarak kullanması mı, saç stili mi yoksa rakiplerine yönelik alaycı ifadeleri mi? Kamala has the economic understanding of a child. She's like a child. Belki de hepsi. Seçim sürecinde Kamala Harris'in zekasını ve yetkinliğini hedef alan ifadeler kullandı. Onu tembel ve düşük IQ'lu olarak nitelendirdi. She will get overwhelmed, she will melt down. Bir de şu görüntülere bir bakın. Burada Trump'ı Kamala Harris'in kongredeki konuşmasını izlerken görüyorsunuz. İzlemekle kalmıyor, verdiği keskin eleştirilerle onun her kelimesini kendi lehine çevirmeyi başarıyor. Kamala Harris'in konuşması sırasında sıkça teşekkür etmesini eleştirerek çok fazla teşekkür, bu 35 oldu şeklinde yorum yapıyor. Is she crazy? Thank you. Thank you all. Thank you so very much. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. Oh, too many thank yous. About 20. There must be 35. Özgüveni yüksek ve alaycı bir tavrı var. Kamala'yı izlerken bile şovunu sergiliyor. En az Trump kadar dikkati çeken bir başka detaysa şüphesiz bu anlık tepkilere uyum sağlayarak onu destekleyen kampanya ekibi. How many people are watching? Hemen yanında canlı matbaa olarak adlandırılan Natalie Harp bulunuyor. Harp sürekli yazıcı ve şarj aletleriyle dolu büyük bir çantayla geziyor. Trump'ın akıllı telefon ekranına bakmak zorunda kalmadan bilgi notlarını okuyabilmesi için onları anında yazdırıyor. Bu yüzden ona bu isim takılmış. Trump'ın yanından ayrılmayan bu kırmızı elbiseli televizyon sunucusu Trump'ın ağzından çıkan her şeyi not alıyor ve onu sosyal medyadaki son durumla ilgili bilgilendiriyor. Bu kısa belgesel tadındaki paylaşımda dikkati çeken başka isimler de var. Sert göçmenlik yasalarıyla tanıdığımız Stephen Miller ve siyasi danışmanı kampanyaların iletişim stratejilerini belirleyen Jason Miller gibi. Şüphesiz Trump'ın Amerika'da bu ay yapılan başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i ezici üstünlükle yenmesinde iletişim ekibinin büyük etkisi var. Okay, thank you very much. Tabii Trump'ı yalnızca başkanlığıyla ve söylemleriyle değil, en az onun kadar konuşulan ailesiyle de tanıyoruz. Her biri diğerlerinden popüler bu isimleri ve ekibinden önemli isimleri ele alacağız. Ama öncesinde Trump'ı Trump yapan ne oldu? İsterseniz önce bunu konuşalım. Onu Amerika'da zirveye taşıyan asıl şey ailesinden devraldığı emlak imparatorluğu oldu. Trump'ın emlak sektöründeki varlığını henüz duymadıysanız birazdan dinleyecekleriniz sizi eminim daha çok şaşırtacak. Sizce Trump Beyaz Saray'a nasıl geldi? Babası Fred Trump New York'ta büyük bir emlak geliştiricisiydi. Donald Trump babasının işini daha da büyüterek uluslararası bir marka haline getirdi. Ailesi Almanya ve İskoçya kökenli. Baba Fred Trump Almanya'dan sürgün edilen bir ailenin çocuğu. Yeğeninin yazdığı Too Much and Never Enough adlı kitaba göre çok sert, baskıcı ve ilgisiz biri. Annesi Mary Ann McLeod ise İskoçya'nın Lewis adasından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. I grew up there, came to New York, met my husband. Sıfırdan başlayan Mary ilk yıllarında temizlik işlerinde dahi çalışıyor. Donald Trump 1946'da Fred Trump ve Mary Ann McLeod'un 5 çocuğundan biri olarak New York'ta dünyaya geldi. Genç yaşta iş dünyasında kendisine bir yol çizdi. Sıfırdan başladığı söylense de o aslında babasından $1 milyon borç alarak işlerini kurmaya başladı.
Göçmen bir aile nasıl birden zenginleşti derseniz gayrimenkul yatırımları ve inşaat projeleriyle. Babası 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde özellikle Brooklyn ve Queens gibi New York'un gelişmekte olan bölgelerinde konut projelerine yatırım yaptı. Devlet destekli konut projelerindeki deneyimi ve inşaat maliyetlerini düşürmek konusundaki başarısıyla emlak dünyasında etkin bir figür haline geldi. Oğluysa Manhattan'ın lüks binaları, otelleri ve gökdelenleriyle şöhretini pekiştirdi. Trump özellikle Trump Tower'ı dünyanın en güzel binası olarak tanımlıyor ve mükemmeliyetin simgesi olduğunu vurguluyordu. Şehirdeki görkemli imajını sürekli besledi. Ayrıca gösterişli yaşamının bir parçası olarak golf tutkusu ve dünya çapında sahip olduğu golf sahalarıyla da tanındı. İngiltere ve İrlanda'daki golf sahaları Trump ailesinin hem yatırım hem de bir tatil tercihiydi. Şöhretinin etkisini Forbes zenginler listesine girebilmek için servetini abartarak kullanacak kadar önemseyen Trump, bu listeye olan takıntısıyla zenginlik ve başarıya dair sembolik hedeflere duyduğu ilgiyi gözler önüne serdi. 1980'lerde Trump adı New York'u aştı. Otel, kumarhane ve eğlence sektörü ondan soruluyordu. 2000'lerde genç iş insanlarının ve girişimcilerin yarıştığı Apprentice yarışmasında "You are fired, kovuldun" repliğiyle markası daha da büyüdü ve Amerika'da lüks, zenginlik ve başarıyı temsil eden bir sembole dönüştü. You're fired. You're fired. Kamala, you're fired. Get out of here. Bu replik ona 2016'daki başkanlık kampanyasında da geniş bir halk desteği kazandırdı. Evlendiği 3 eşi de onun gösterişli yaşam tarzına uyum sağladı diyebiliriz. İlk olarak 1977'de eski bir kayakçı ve model olan Çek asıllı Ivana Zelničková ile evlendi. Birlikte New York'un Jet Sosyetesi'nde kendilerine geniş yer buldular. Bu evlilikten Donald Jr., Ivanka ve Eric adında 3 çocukları oldu. Gösterişli yaşamı magazin sayfalarını süslüyordu. Trump'ın altın tutkusunuysa duymayan kalmamıştı. New York sosyetesinde kendini gösterirken Trump Tower'ın iç dekorasyonunda, hatta özel uçağında bile altın detayları kullanarak bu merakını yansıttı. Altın kaplama parçalar onun zenginlik ve başarıya dair sembol anlayışının bir parçası haline geldi. Bu renkli hayat ve hareketli çevre özel hayatını da etkiledi ve Ivana ile ayrıldı. Kısa bir süre sonra ise Marla Maples ile evlendi. Bu evlilikten Tiffany adında bir kızı oldu. Ancak Marla ile olan ilişkisi de uzun sürmedi. Trump'ın özel hayatındaki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri 2005'te Melania ile yaptığı evlilik oldu. O Slovenya asıllı bir modeldi. Çift New York sosyetesinde yine oldukça konuşuldu. Oğulları Baron hem İngilizce hem Slovence konuşulan bir evde büyüdü. Ayrıca Fransızca da öğrendi. Tabii medyada daha çok sıra dışı tepkileri ve korumalarıyla okula gitmesiyle onu tanıyoruz. 5 çocuğu olduğunu konuştuk. Peki Donald Trump'ın 10 torun olduğunu biliyor muydunuz? Donald Trump Jr.'ın 5, Ivanka Trump'ın 3 ve Eric Trump'ın 2 çocuğu var. Trump ailesi farklı karakterleri ve çalkantılı ilişkileriyle adeta Amerikan rüyasının modern bir hikayesine dönüştü. Ancak öyle bir isim var ki belki de diğer aile üyeleri dikkatleri onun kadar üzerine çekmeyi başaramadı. İş dünyasında babası Trump'ın yanından ayrılmayan Ivanka'nın eşi Jared Kushner. Kushner, Trump'ın en yakın danışmanı da oldu aynı zamanda. İş dünyasında kayınpeder faktörü denilebilir. Kushner, hani şu Büyük Orta Doğu Barış Planı olarak isimlendirilen planın sahibi. Aslında kendisi de bir Yahudi olan Kushner'i birçoğunuz Yahudi yerleşimcilerin ya da hırsızların ne bileyim Batı Şeria'daki faaliyetlerine verdiği destekle tanıyor. Trump 28 Ocak 2020'de yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail toprağı olduğunu kabul ettiğinde Kushner en büyük destekçisi oldu. Planda ayrıca Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi gibi İsrail'in lehine ve Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçlayan maddeler yer alıyordu. Jared 1981'de New Jersey'de hayırsever olarak bilinen bir emlak patronunun oğlu olarak dünyaya geliyor. Hayırsever dediğime bakmayın, aslında o bir kaçakçı. İş hayatında ve toplumda güçlü bir figür de aynı zamanda. Hikayenin ilginç yanı ise Jared'in Harvard'a kabul edilme süreci. New Jersey'den Harvard'a doğru uzanan bu yolculukta babasının Harvard'a yaptığı $2,5 milyon bağışın şansını artırdığı iddiaları dolaşıyordu.
Kim bilir, belki de Jared bu yüzden her şeyi kendi çabamla başardığını demekten çekiniyordur. Harvard'dan sonra Jared'in kariyeri tırmanışa geçiyor. 2007'de New York Üniversitesi'nde hukuk ve işletme yüksek lisansını tamamlayarak iş dünyasına dalıyor ve aile şirketi Kushner Companies'te çalışmaya başlıyor. Ancak işler biraz karışık. Babası Charles vergi kaçakçılığı ve şantaj nedeniyle hapse girince aile şirketinin yönetimini devralmak zorunda kalıyor. Bu durum 2008 yılında genç yaşta büyük sorumluluklar almasına ve şirketi daha da büyütme çabasına yönelmesine yol açıyor. O sırada New York Observer gazetesini satın alarak medya dünyasına da adım atıyor. Dijital dönüşüm konusunda yaptığı ataklarla gazetenin yeni çağa uyum sağlamasını amaçlıyor. Dahası Trump'ın seçim kampanyasına dijital stratejiler hazırlaması kampanyanın başarısına katkı sağlıyor ve Trump'ın en güvendiği danışmanlarından biri haline geliyor. Dahası var, 2009'da Jared'le evlenen Trump'ın kızı Ivanka, Jared için Yahudiliğe geçiyor ve çift modern Ortodoks Yahudi geleneklerine bağlı bir yaşam sürmeye başlıyor. Bu evlilik Jared'in iş dünyasındaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor. 2017'de Trump Beyaz Saray'a adım attığında Jared artık sadece bir damat değil, aynı zamanda kıdemli bir danışmandı. 43 yaşındaki Kushner, 2022 tarihli anı kitabında bitkin ama son derece mutlu hissettiğini söylüyor. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra düşünülmez olanı başarmıştık. Orta Doğu'da barışı sağlamıştık. Bahsettiği anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile İsrail arasında Trump arabuluculuğunda yapılan İsrail ile normalleşme anlaşmaları. Jared bu anlaşmalar vasıtasıyla Orta Doğu diplomasisinin bir numaralı aktörlerinden biri haline gelmeyi hedefliyordu. Kushner'in çabaları Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e sınırlı kaldı. Suudi Arabistan'ı ikna edemedi. Kushner diğer yandan aslında Beyaz Saray'da çok iş bitiriyor. Cezai adalet reformu, ticaret anlaşmaları ve pandemi sürecinde Operation Warp Speed gibi zorlu projelere imza atıyor. Ancak Trump'ın başkanlık dönemi sona erince o da özel sektöre geri dönüyor. 2021 sonrası Affinity Partners adında bir yatırım şirketi kurarak Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolarlık bir fon sağlıyor. Bu durum Suudi Arabistan'ın Kushner'e Beyaz Saray'daki destekleri karşılığında yatırım yaptığına dair spekülasyonları da yol açtı. Ayrıca Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la yakın ilişki nedeniyle çıkar çatışması eleştirileri aldı. Artık hem başarılı bir iş insanı hem de uluslararası yatırımların aranan yüzü. Orta Doğu politikaları, Çin, Meksika ve Kanada ile ilişkiler, uluslararası yatırımlar ve ticari anlaşmalar. Peki Trump'ın yeniden başkan olması, onun da Beyaz Saray'a dönmesi mi demek? Miami'de yaşayan çiftin siyasete dönmeyi düşünmediği söylense de Kushner ihtiyaç duyulması halinde Trump'ın yanında olacak. O kilit bir isim şüphesiz. Ancak Trump'ın büyük bir ailesi ve ekibi, yakın çalışma arkadaşları var. Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonuçları netleşmeye başladığı saatlerde Donald Trump zaferini ilan etmek için sahneye çıktığında sahnede onu yalnız bırakmadılar. Bu isimler tam bir Trump Show havasındaydı. Sahne kalabalık, coşkulu ve bolca ilginç simayla doluydu. Elbette en yakınındaki isim ikinci kez First Lady unvanını alan Melania Trump'tı. Trump Melania'yı ülkenin en çok satan kitabını yazdığı için övdü ve kürtaj hakkını savunmasıyla da dikkatleri üzerine çekti. Sahnedeki bir diğer dikkati çeken isimse artık büyümüş ve üniversiteye başlayan Trump'ın genç oğlu Barron'dı. İlk dönemde çocuk olan Barron artık babasının yanında bir yetişkin olarak yerini aldı. Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ise siyasi danışman kimliğiyle sahnedeydi. Bir de Trump ailesinin sessiz çocuğu diyebileceğimiz Tiffany Trump vardı. O da eşi Michael Bowles ile Trump'ın yanında yerini aldı. Sadece ailesi değil, Cumhuriyetçi Parti'nin eş başkanı olarak atadığı Eric Trump ve eşi Lara, Trump'ın zaferini kutlamak için oradaydılar. Trump'ın yeni başkan yardımcısı seçilen J.D. Vance de Amerikan tarihinin en büyük siyasi geri dönüşü olarak nitelendirdiği zaferi kutlamak için sahnedeydi. Yanındaysa Hintli bir göçmenin kızı olan avukat eşi Usha Vance vardı. J.D. Vance Amerikan siyasetinin en etkili figürlerinden biri. Öyle ki Profil serisinde de detaylarıyla konuştuğumuz Vance'in 2028 başkanlık seçimlerinde aday olması dahi konuşuluyor. Trump'ın destekçileri arasında tanıdık yüzler kadar sürpriz isimler de vardı. UFC patronu Dana White, Trump'a övgüler yağdırırken golf yıldızı DeChambeau gibi isimler sahnedeydi.
Trump'ın ilk döneminde Müslümanlara yönelik seyahat yasağının mimarı Stephen Miller ve ünlü danışmanı Boris Epstein gibi isimler de Trump'ın geri dönüş sahnesinde yerlerini aldı. Ayrıca Amerika'nın yeni başkanı Trump konuşmasında SpaceX ve Tesla başarılarını överek Elon Musk'a olan sevgisini de dile getirdi. Trump ailesi ve ekibi siyasi bir hanedan olarak Amerikan siyasetinde derin bir iz bırakmaya devam ediyor. Güç, zenginlik ve stratejiyle örülü bu tabloya bakarken bir sonraki hamlelerinin Amerikan tarihini nasıl şekillendireceğini merak etmemek mümkün değil. Peki Trump hanedanlığının bu yeni döneminde neler yaşanacak? İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarınızda siz belirleyebilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz.